Ertelemek hayatını bir harabeye dönüştürüyor. Bunu düzeltmek için buradasın. Sürekli erteliyorsun ve gerçekten yapmak istediğin şeylerin çok azını yapabiliyorsun. Bu video ertelemenin kıskacından kurtulman için sana yardımcı olacak. İlk olarak bir kavram kargaşasını yok edelim. Erteleme ve savsaklama birbirine karıştırılıyor. Oysa ki ikisini birbirinden ayıran önemli noktalar var. Savsaklama, umursamama haliyle yapmamak gibi bir anlam taşırken erteleme başka bir zamana bırakma anlamı taşıyor. Savsaklama daha çok duygusal bir durumu işaret ederken erteleme öncelikleri belirlemek amacıyla daha stratejik bir seçimi tercihi işaret ediyor. Erteleme yapacağınız planlama süreçlerinde başarılı bir yöntem olabilir ama savsaklamak değil. Bu videoda kurtulmak isteyeceğimiz davranış asıl olarak savsaklama olacak. Yani birçoğumuzun yanlış olarak erteleme dediği şey. Hiç merak ettiniz mi? Kötü bir alışkanlığı bırakırken ya da iyi bir alışkanlığı kazanırken bizde tam olarak ne olur? Yani bir sihir mi gerçekleşir? Yapmadığımız bir şeyi nasıl yapmaya başlarız? Aslında bu tahmin edebileceğimizden basit bir süreç. İki önemli noktayı görüyorum burada. Birincisi anlamlandırma süreci. Halihazırda yaptığınız şeyle olan bir anlam bağınız var. Bu anlam bağı ister bilinçüstü ister bilinçaltı olsun bize hükmediyor. Bu anlam bağını doğru kurduğunuzda, yani bunu yapıyorum da aslında şöyle gibi çeşitli yalanları bırakıp gerçeği kabul ettiğinizde, ona göre hareket ettiğinizde başarmak için çok güçlü bir silahınız oluyor. Yani aydınlanıyorsunuz. Demek bunu o yüzden yapıyordum ama ben şöyle zannediyordum gibi. Ama bu tek başına yeterli değil. İkinci olarak bunu yapabilmek için güçlü bir iradeye, yani isteğe sahip olmanız gerekiyor. Eğer isteğiniz, iradeniz güçsüzse içinde bulunduğunuz durumun tüm gerçekliğinin farkında olmanız hiçbir işe yaramıyor. İşte bir şekilde içinde bulunduğu durumun dışına çıkan insanlar bunu yepyeni bir anlam örgüsü yaratarak ve aynı zamanda da güçlü bir irade eşliğinde yapıyorlar. O yüzden baştan söyleyelim, dürüst olalım. Gerçekten savsaklamaktan kurtulmak istemiyorsanız ne bu tavsiyeler ne de başka tavsiyeler işinize yarayacak. Ama bir şeyler yapmak istiyorsanız ve içinde bulunduğunuz durumdan dışarı çıkmak istiyorsanız burada güzel tavsiyeler var. Hadi bir canlandırma yapalım ve şu savsaklama sürecinde neler oluyor, neler düşünüyoruz, neler yapabiliriz ona bakalım. Karakterimizin ismi Ali. Şu sıralar kendini pek iyi hissetmiyor. Zira işinde teslim edilmesi gereken önemli bir proje var. Henüz projeye başlamış değil. Bu sorun değil çünkü teslim tarihine daha çok var. Ali işine karşı umursamaz bir insan değil. Bu yüzden en azından başlangıçta son güne bırakmak istemiyor. Birkaç kez deniyor. Daha çok zamanı varken projeye başlamak istiyor. Bazen kendini iyi hissetmediği için, bazense uykusu olduğu için, bazense son ana bırakmanın onu daha çok motive edebileceğini düşündüğü için projeyi yapmıyor ve o an onu daha iyi hissettirebilecek bir şeyler yapıyor. Bulduğu tüm bu bahaneler kısa süreli olsa da kendisini daha hissetmesini sağlıyor. Ali haklı mı? Belki de. Neticede Ali'nin her bir proje başlangıç girişimi işe yaramıyor. Projeyi ancak teslim tarihine çok yakın bir tarihte zamanla tamamlayabiliyor. Ortaya çıkan iş Ali'nin potansiyelinin epey altında ve sadece iş görür düzeyde. Ali bu durumdan pek memnun değil. İhmalkarlığından dolayı içinde bir pişmanlık var, bir üzüntü var. Çünkü sadece işte yapılması gereken projeleri değil, spora gitmek, kitap okumak, konu her ne olursa olsun benzer bir durumun içinde buluyor kendini. Çok basit ve tanıdık bir hikaye değil mi? Kesinlikle öyle ama birazdan ayrıntılarla beraber aydınlanmaya başlayacak ve göründüğünden çok daha fazla şey söyleyebilecek bir hikaye bu. Şimdi ilk sorulması gereken karakterimiz Ali son güne kalmasına rağmen projeyi bir şekilde tamamladı ve teslim etti. O halde neden mutluluk duymuyor? Duymuyor çünkü yaptığı iş onu kesinlikle tatmin etmedi. Sadece yaptığı iş değil, öncesinde projeye başlama girişimlerinde kendini iyi hissetmediği veya işte canını istemediği için bıraktığı anlarda yaptığı başka şeylerde ona gerçekten mutluluk vermedi. Anlık şeylerdi. Kalıcı bir mutluluk yaratmadı onda. Ali projenin başına oturur oturmaz acaba yapabilecek miyim? Nasıl başlamalıyım? Patronum beğenecek mi? Yetiştirebilecek miyim? Çok mu yorulacağım gibi stres ve endişe verici birçok sorunu hissediyordu. Ve bilinçaltında tek bir düşünce vardı. Bu hislerden kaçmalıyım ve beni mutlu edebilecek bir şey yapmalıyım. İşte birinci çıkarım burada ortaya çıkıyor. Yapmamız gereken bir iş karşısında ve özellikle o iş oldukça itici ve pek de hoşa gitmeyecek türden bir iş ise büyük bir gerilim yaşıyoruz. Bu gerilim karşısında eğer duygularımızı kontrol edemiyorsak hemen ilk bulduğumuz dikkat dağıtıcı ve bize mutluluk verebilme potansiyeli olan şeye kaçıyoruz. Bu bazen işte akıllı telefon oluyor, bazense arkadaşlardan gelen bir davet, dışarı çıkma daveti veya o an için dikkatinizi çekebilecek başka bir şey oluyor. Bu kaçış planını uygularken elbette ya ben şu an kaçıyorum bu işten demiyoruz. Bizce çok mantıklı olabilecek bazı sebepler oluşturuyoruz. Ya bugün çok uykum var. Kendimi iyi hissetmiyorum. Bunu yapabilmek için çok vaktim var gibi. İşin gerçeği yani o an onu yapmazsak büyük bir şey kaybetmiyoruz.
kaybetmiyoruz. Hatta belki de hiçbir şey kaybetmiyoruz ama bu tek sefer yerine sürekli tekrar eden bir döngü haline geldiğinde işte o zaman bu safsaklama davranışı hayatımızda yıkıcı ve tehlikeli bir boyuta varıyor. İşte tam o düşüncelere daldığımız noktada gerçekten bir safsaklama mı yapıyoruz yoksa yani anlamlı bir erteleme mi yapıyoruz? Bunu ayırt edebilmek için o anki düşünce sistemimizde var olabilecek bazı gerçekleri vurgulamak istiyorum. Günümüzde tehlikeli bir düşünce olarak varlığını kabul ettirilmiş bir yanılgı var. Yaptığımız her şey eğlenceli olmalı. İşin gerçeği bu korkutucu bir yalan. Hayatın size öğreteceği en sağlam gerçeklerden biri bazı şeyleri çok istediğimiz veya işte çok keyifli olduğu için değil, yapmamız gerektiği için yaparız. Her şeyin keyifli olmasını beklemek çok sığ ve şımarık bir davranış. Bunun bir benzeri olarak motivasyonla harekete geçme zorunluluğu da büyük bir hata. Elbette bu sıkışıklıktan kaçmak için motivasyon arayabiliriz fakat motivasyon anlık bir şey. Belirli duyguları ard arda koyarak harekete geçme çabasına motivasyon denir. Bu çoğu zaman işe yaramaz. Bize daha iyi, daha kalıcı bir şey lazım. Disiplin gibi. Üstelik şu bir gerçek ki düşüncelerimizi sahip olduğumuz alışkanlıklar ve davranışlar şekillendiriyor. Tam tersi değil. Ayrıca illa bir mutluluk arıyorsanız asıl mutluluk koyduğunuz hedefler için gösterdiğiniz çabada yatıyor. Bunu bilmelisiniz. Her şeyin keyifli olması gerektiği düşüncesine bizi iten tabiatımızda aslında bir yanılgı var. Kısa vadeli kazanımları uzun vadeli kazanımları tercih ediyoruz. Söz gelimi işte para biriktireceksiniz. Günlük 100-200 lira biriktirme hedefi koydunuz kendinize ve belki işte bir fotoğraf makinesi alacaksınız. O fotoğraf makinesiyle çok güzel anılarınız olacak ve bu şekilde çok mutlu olacaksınız, keyifli olacaksınız ama siz bunu bırakıyorsunuz ve o günlük 100-200 liralık biriktirmenizi anlık olarak harcamak istiyorsunuz. İşte bir şeyler almak istiyorsunuz, bir yere gitmek istiyorsunuz ve buradan mutluluk duyuyorsunuz. Oysa ki bu kısa mutluluklardan ziyade yapacağınız o uzun yatırım, yani gelecekte alacağınız o fotoğraf makinesi sizi çok daha fazla mutlu edebilecek bir şey. Yani kısa vadeli kazanım arzunuz uzun vadeli ve büyük kazanımınızı engelliyor. Bu duruma psikolojide temporal discounting adı veriliyor. Maalesef tatmin edici bir Türkçe karşılığını bulamadım. Bizi savsaklamaya götüren diğer bir davranış ise geleceğe dair fazla iyimser olmamız. Mesela bugün çok keyifsizim. Yarın daha iyi olacağım düşüncesi aslında yanlış bir düşünce. Zira yarın başına ne geleceğini bilmiyoruz. Geleceğe dair olan çıkarımlarımızda hatalı bir şekilde iyimser olma eğilimindeyiz. Psikolojide bunun da bir karşılığı var. Affective forecasting yani duygusal tahmin kavramıyla açıklanıyor. Gelecekte nasıl hissedeceğimizi tahmin etmemize verilen bir isim bu. Elbette işte geleceği tahmin etmek garip bir şey değil. Ama buradaki iyimserliğimiz bizi hataya sürüyor. Ve tabii ki savsaklamak söz konusu olduğunda bu iyimserliği epey kullanıyoruz. Ve günün sonunda da bu iyimserliğin gerçek olmadığının da farkına varamıyoruz. Mesela çok fazla kitap satın alan ama bunları okumayan insanların bunu neden yapmadığına dair bir düşünce geliştirebiliriz. Kendin için bir kitap araştırıp satın aldığında ve ne kadar güzel bir kitap aldığını, bunu okumanın sana neler katabileceğini bildiğinde aslında otomatikman iyi hissetmeye başlıyorsun. Ancak kitabı okumak söz konusu olduğunda benzer düşünceler ortaya çıkmıyor ve bu seni harekete geçirmiyor. Ve bunu da duygusal tahmine bir örnek verebiliriz. Hatta bununla beraber aslında o kitapları kitaplığında barındırdığında, o süreci yaşadığında da sanki o kitabı okumuş gibi bir yanılgıya da kapılıyorsun. Ek olarak bunu da söyleyebilirim. Hikayemizde anlattığımız halde bu hatalı düşünce süreçlerinden geçiyor. Özellikle bu yöntemler hayatın gerçeklerinden kaçmak konusunda epey kullanıyor. Peki biz ne yapacağız? Burada neler yapmamız gerekiyor? İşte burada yapmamız gereken kritik öneme sahip bir düşünme süreci var. Diyelim ki karşınızda duran bir işi erteleme veya savsaklama sürecine girdiniz. Bir an durup kendinize söz gelimi şöyle demeniz lazım. Aslında yarın diyorum ama yarın da bunu yapmayacağım. Gerçek anlamda bugün sahip olmadığım ne var ki yarın olacak da ben de bunu yapacağım. Evet, şu an bunu yapmak kesinlikle keyifli değil ama gelecekte bunu yapmış olmak bana şu kazanımları sağlayacak ve bu kesinlikle benim için çok daha iyi olacak gibi geleceğe dair, o gelecekte size sağlayabileceği kazanımlara dair de kendinize telkinlerde bulunmalısınız. Diyelim ki Ali'nin yaptığı gibi projeyi yapmayı işte sürekli ertelediniz ve son dakika yaptınız. Hatta yapamadınız. İşte o an neler olacak ve hayatınıza ne kadar büyük bir zarar verebileceğini de yine aklınızdan geçirmeniz lazım. Bunu aklınıza canlandırmanız lazım. Evet de bunu yapabilmek için belli bir duygusal kontrolünüzün olması gerekiyor. Daha önce bir videoda bahsettiğim gibi bu birdenbire olabilecek bir şey değil. Yavaş yavaş gelişen bir yetenek. İşte bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Kısacası savsaklamamızı meşru kılabilecek gibi duran düşüncelere izin vermememiz lazım ve gerçeği yüzümüze çarpmaktan korkmamamız lazım. Ayrıca bir iş yaparken fiziksel dünyanız içerisinde dikkatinizi kolayca çekebilecek şeyleri kendinizden uzak tutmakta fayda var. İş yapma sürecinizde çevrenizi buna göre şekillendirmeniz gerekiyor. Telefon mu? Telefonu kapat, sessiz al ve uzak bir noktaya koy. Zira erteleme düşünceleri içerisinde bir an kendinizi bulduğunuz anda ya işte 2 dakika telefona baksan bir şey olmaz gibi diyebilirsiniz. Ama bir bakmışsınız o telefona bakma birkaç saate gelmiş. Bunlar ilginizi kesinlikle çekebilecek ve çok güçlü şeyler.
o anki bunalımdan kaçmak için size çok makul görünebilirler ve odağınızı çalabilirler, zamanınızı çalabilirler. Gelelim şu meşhur mükemmeliyetçiliğe. Mükemmeliyetçilik de safsaklamada önemli bir rol oynuyor. Bazıları sürekli ertelediklerini çünkü mükemmeliyetçi olduklarını söylerler. Peki bu düşüncenin arkasında nasıl bir psikoloji var dersiniz? Eğer bir işi kusursuzca yerine getirebileceğimizden korkuyorsak, şüphe duyuyorsak ve ortaya çıkan işin de bizi benliğimizi temsil edeceğine inanıyorsak öz saygımızı korumak için safsaklamaya sığınabiliyoruz. O işi yapmayı erteliyoruz ve buna da mükemmeliyetçilik diyoruz. Oysa ki mükemmeliyetçilik daha çok yetersiz bir özgüven ve çarpık bir dünya imajının ürünü. Yaptığımız işin sonucuyla yüzleşmenin bizim için kaçınılmaz olduğu bir durumda sürekli mükemmeliyetçilikle yaklaşırsak aslında şöyle bir şey yapmış oluyoruz. Tahmin edilebilir bir son planlamış oluyoruz. Böylece yüzleşmemiz gereken bir durum ortada kalmıyor. Çünkü sonu tahmin edebiliyoruz. İşte mükemmeliyetçilik mükemmel olma arzusundan ziyade mükemmel olmama durumunda karşılaşabileceğimiz sorunlardan kaçmak için geliştirdiğimiz bir savunma mekanizması. Tabii ki mükemmeliyetçiliğin arkasında farklı nedenler de var ama biz erteleme kavramından yola çıkarak mükemmeliyetçiliğe baktığımızda bu tür bir anlam bizi karşılıyor. Ya da siz belki de ya ben baskı altında çok daha iyi çalışıyorum diyenlerden olabilirsiniz. Aslında bu da bir çeşit savunma mekanizması. Bir işi son günde bırakmadan yapabilecek iradeyi gösterememek neticesinde bir ego baskılaması ile bu ifade icat ediyor. Oysa ki bir işi son anda bırakmak yoğun stres ve yapabileceğinden çok daha azını ortaya koymak anlamına geliyor. Üstelik son günlerde her şeyin daha iyi olabileceği yanılgısını da içerisinde barındırıyor ki bu yanılgıdan az önce bahsetmiştim. Çoğu zaman bir işe başlamak olduğundan çok daha korkunç, büyük gözüküyor insanın gözüne. Ama o işe bir başlangıç yapılırsa aslında ertelemeye götürebilecek bu düşünce yapısının ne kadar haksız olduğu fark edilir. Bu yüzden hemen başlamak çok iyi bir yöntem. Zira başlangıcı yaptığımız andan itibaren yapmamız gereken iş ile olan iletişimimiz değişiyor ve şekilleniyor. Başlamanın yarısı olduğunu açıkçası inanmıyorum. Ama başlamanın çok önemli bir etmen olduğu aşikar, özellikle o işe karşı olan bakış açımızı değiştirmesi açısından çok önemli. Eğer sizi savsaklamaya teşvik eden büyük bir işle karşı karşıyaysanız parçalama tekniğini kullanabilirsiniz. Yapacağınız işin bütününü algılamaya çalışın ve anlamlı küçük parçalara bölün. Ve odağınız her zaman bir sonraki parçayı tamamlamak üzerinde olsun. İşte bir parçayı tamamlayın, şimdi diğer parçayı tamamlayayım şeklinde. Özellikle dediğim gibi başlangıcı yaptıktan sonra kalan kısımlar daha kolay bir şekilde akıp gittiğini göreceksiniz bu parçalama yöntemiyle. Ama bunu bir denemeniz ve sizin için çalışıp çalışmadığına bakmanıza fayda var. Aslında burada verebileceğim birçok başka tavsiye de var ama süre kısıtlı. Kısaca kronik savsaklamaya karşı yapabileceğimiz en iyi şey tam olarak o savsaklama anındaki durumumuzu rasyonel bir şekilde algılayıp buna karşı çözüm üretmemize dayanıyor. Savsaklamanın ya da ertelemenin gerçekten ne olduğunu ve neden onu kullandığımızın arka planını aydınlatmadan ondan kurtulmamız mümkün değil. Ayrıca hayatınızda birçok şey kötü gidiyorsa bir anda savsaklamaktan işte anında kurtulurum gibi bir düşünce de hatalı bir düşünce. Çünkü değişimin parça parça olacağı ve güçlü bir irade gerektireceğini bilmek gerekiyor. Ayrıca irademiz de sonsuz değil. Her zaman aynı irade gücüne sahip olamazsınız. Bu yönden kendinize haksızlık yapmamakta fayda var. Bu videoyu oluştururken birçok farklı kaynaktan, kitaptan faydalandım. Bu kaynaklara videonun açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Orada Karavandaki Adam sitesinde yer alan videonun yazılı kısmı ve kaynaklar olacak. Videonun sonuna geldik ama şunu belirtmekte fayda var. Burada yer alan veya başka yerde yer alan, erteleme konusuna dair çözüm yolları sunan tüm öneriler aslında birer yol. Deneyip çalışıp çalışmadığını görebileceğiniz yollar. Bunların işe yaramadığını ve işin içinden çıkılmaz bir hal aldığını hissediyorsam elbette profesyonel bir destek almam çok daha iyi olacaktır. Zira savsaklama davranışının altında birçok farklı psikolojik unsur olabilir ve bu öneriler bu yönde yetersiz kalabilirler. Ayrıca senin de burada olduğunu biliyorum. Bu videoyu izlemeyi sonraya bıraktım, erteledim diye yorum yazacaksın. Dürüst olmak gerekirse burada senin için çok bir şey yok. Zira gerçekten bir şeyleri yapmak istemeyenlere en iyi bilgileri versek bile işe yaramayacaktır. Erteleme videosu bu şekildeydi. Sonraki videolarda nasıl odaklanabileceğimizi, nasıl derli toplu düzenli bir insan olabileceğimizi ve bununla birlikte de bilim diksiyonunu nasıl geliştirmeye dair videolar olacak. Ama tabii ki bunun için beğenilerinize ve yorumlarınıza ihtiyacım var. Bu bilgilerin senin için aydınlatıcı ve işe yarar olduğunu umuyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kal.